Herkese merhaba. Yeni bir satılık müstakil evler ve köy evleri videosu ile beraberiz. Biliyorsunuz videonun başında genellikle söylüyorum. Bu hafta güzel ilanlar var. Bu hafta pek ilan yok diye. Bu hafta yine o kısır haftalardan biri. Çok fazla böyle fırsat olacak ilan yok. Ortalama ilanlar. Ama hepsi böyle çok kötü değil. Dediğim gibi ortalama ve bazıları da güzel fırsat olabilir. Özellikle İzmir Bayındır'daki ev hem tadilat istemiyor hem fiyat makul sayılır. Yine Pelitköy'de ev bulmak zor. Pelitköy'den bir ilanımız var. Ev bulmak zor derken hani uygun fiyatlı ev bulmak zor Pelitköy'den. Yine bu 11 dönüm arazi içerisindeki köy evi bence makul. Özellikle böyle tarım ya da hayvancılık yapmayı düşünenler için diyeyim. Mersin'den ev soran bir izleyicimiz var. Onun için bir tane Mersin'den ekledim. O bölgelerde böyle her zaman uygun fiyatlı ev bulmak çok zor gerçekten. Çok fazla tekrar ilan var. Yani daha önce yayınladığımız birçok ev halen duruyor ve tekrar ilanları yeniliyorlar. Bu da bizim için biraz daha zor. Aralarından seçmek zorunda kalıyorum. Hem ekonomik durum hem yaz aylarından dolayı yaz sonuna kadar böyle gidecek galiba. Neyse çok uzatmayalım ve hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız nereden? Bu bahsettiğim Bayındır'daki ev. Bayındır merkezde resmi tapulu ev diyor. 550.000 TL fiyatı var. 17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. İzmir Bayındır Hacı Beşir Mahallesi'nde. 86 metrekare brüt, 50 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+1. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden. Takas evet demiş. Takası da açık. Hem sahibinden olması sizin için bir avantaj. Açıklamada ne demiş? Resmi tapulu 86 metrekare arsası üzerinde 50 metrekare 1+1 ev var demiş. Her şey sıfır yapıldı. Elektrik, su tesisatları yapıldı. Bahçesi var. Bahçede kapalı alanı mevcut. Etrafı panel çit ile çevrili. Tapuda bahçeli kagir ev olarak geçiyormuş. Tüm odalar ve banyo seramik kaplama. Amerikan panel oda kapıları. Giriş kapısı sıfır çelik kapı demiş. Okul, pazar yeri, hastane 300 metre mesafede. Fiyatta pazarlık kesinlikle yoktur. Teklif etmeyiniz demiş. Şöyle bilmeyenler için konumuna bir bakalım. İzmir'e ne kadar uzak? İlk önce Kuşadası'na bakalım. Şöyle denize gitmek isterseniz yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir mesafe. İşte İzmir merkezde o da aşağı yukarı 50 kilometre civarında bir mesafe diyelim. Yani araç olduğu zaman işte bir saatin altında 45-50 dakikada hem İzmir'e işte hem de denize gitmek isterseniz Kuşadası tarafına bölgesine gidebilirsiniz. Şöyle fotoğraflarını hemen bir inceleyelim. Prefabrik bir ev anladığım kadarıyla. Eskiden kagir bir ev varmış herhalde. Tabu da öyle geçiyor diyor. Bu da ilan sahibinin söylediğine göre sıfır yapılmış. İşte bakın hem zemin işte fayansla kaplanmış. Çelik kapı, işte banyo, mutfak, mutfak değil de banyo, tuvalet diyeyim. Yani küçük bir ev 1+1 ama biliyorsunuz ilanları geziyoruz genellikle. Yani böyle 400'e 500'e tadilat gerektiren birçok ev var. Bu en azından hiç böyle masraf yapmayacağınız, elektriği alınmış, suyu alınmış, işte ne bileyim her şeyi yapılı halde bir ev. Ama dezavantajı da küçük. Yani metrekare olarak 86 metrekare totalde 50 metrekare net bir alanı var. Ama böyle bir çift için, emekli bir çift için bence gayet yaşanabilir. Ya da şöyle olabilir, yazlık tarzı bir şey olarak kullanmak isterseniz bu da olabilir. Fotoğraflarına bol bol baktık. İlan sahibinin söylediği gibi içeride gerçekten bir iş yok. İşte elektriği var, suyu var. 550.000 TL'de fiyatı var. Daha ne olacak diyeyim.
Mal sahibinin cep telefonunu ileteyim: 0541 179 1979. Tekrar ediyorum: 0541 179 1979 dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Bu da bahsettiğim Pelitköy'deki ev. Avlulu ahşap ev demiş. 1 milyon 50 bin TL fiyatı var. Balıkesir Burhaniye Pelitköy mahallesinde 17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 60 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+0 demiş. Stüdyo tarzı bir şey demiş ama 60 metrekareye bir şekilde eklenir odada. Bunun harici müstakil tapulu. Bu da sahibinden bir ev. Bu da bir avantaj sizin için. Emlakçı olmaması arada. Açıklamada ne diyor? Burhaniye Pelitköy merkezde eczaneye, sağlık ocağına, markete, okula, pazara yürüme mesafesindedir. Tadilat gerektiren kâgir ev demiş. Ada parsel numarasını vermiş. Pelitköy plajına 4 kilometre mesafededir. Mutlukent plajına oldukça yakındır demiş. Yani yürüyerek bile plaja gidebileceğiniz bir mesafe. Bilmeyenler için şöyle konumu açayım ben. Pelitköy Burhaniye ile Gömeç arasında kalan bir yer. Ayvalık'a da çok yakın. Hem Gömeç'e yakın hem Ayvalık'a yakın. Şöyle bir bakın, 21 kilometre 22 kilometre bir mesafesi var Ayvalık'a. Hani bu popüler bölge, biliyorsunuz Ayvalık, konut fiyatları vesaireler çok pahalı. Gömeç de aynı şekilde artık yükselmeye başladı. Oraya da 10 kilometre civarında. Hem denize yürüme mesafesi olarak hem bu söylediğim bölgelere yakınlığı bakımından oldukça hani lokasyon olarak güzel bir bölge diyelim. Yani evin içine gelince elbette tadilat işi var. Tadilat işi olmasa zaten bu fiyatlara mümkün değil. Ama en azından hani böyle niyetiniz varsa o bölgelerde böyle bir ev alıp işte yavaş yavaş biraz usta, biraz kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Söylediğim gibi bu bölge çok rağbet gören bir yer. İnanın hani bu fiyatlara, yani bu ev bu seneye bu fiyatlarda olmayacaktır kesinlikle. Bir de böyle hani yaptırırsanız için dışını bu fiyatların oldukça üzerine çıkacaktır diyeyim. Pelitköy güzel bir yer gerçekten. Hem söylediğim gibi denize yürüme mesafesi hem de diğer bölgelere böyle çok yakın olmasından dolayı bence gayet ideal. Evle ilgili söylediğim gibi çok söyleyecek bir şey yok. Tadilat gerektiren bir ev. Mal sahibinin cep telefonunu ileteyim: 0539 760 22 34. Tekrar ediyorum: 0539 760 22 34. Sahibinden olması da yine söylediğim gibi bir avantaj. Emlakçı komisyonu ödemeyeceksiniz. Bu evimizde nereden? Taş ev fırsatı demiş. 1 milyon 495 bin TL fiyat yazmış. Tekirdağ Şarkköy Mursalı mahallesinde 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 80 metrekare net, toplamda 820 metrekare arsasının büyüklüğü. Oda sayısı 2+1 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? Merhaba değerli müşterim. Şarköy Mursallı mahallesinde 820 metrekare arsa içerisinde yer alan, tadilat ile kullanılabilir durumda taş ev. Elektrik ve su mevcut olup arsaya 2 adet daha 75 metrekare ev yapılabilir durumdadır. Detaylı bilgi için bizi arayınız demiş. Bu ilanda bu hem arsasının büyüklüğü hem resmi olarak yapılabiliyor ki emlakçı bunu yazmış. Bahçeye 2 tane daha ev yapabiliyorsunuz. Bu bence oldukça bir avantaj. Yani belki işte bir eşiniz, dostunuz, akrabanızla gene bir girişim yapabilirsiniz. Denize de çok yakın, gördüğünüz gibi işte 6-7 kilometre plajlara olan mesafeniz. Müref'te işte 5-6 kilometre yine mesafede. Yani böyle Trakya tarafında düşünenler için bence ideal olabilecek ilanlardan. Özellikle arsanın büyüklüğü 820 metrekare bir alan az değil. Evin tadilatı ihtiyacı var. Zaten mal sahibi söylemiş. Bakın çatıda şurada, bilmiyorum görüyor musunuz?
Zaten bir delik açılmış. Ama diğer kısımları en azından kurtarılabilir durumda gibi. Bilemiyorum, yine yakından incelemek lazım elbette. Yani bu sadece ev olarak düşünmeyin. Yazmış işte emlakçısı da. 2 tane daha 75 metrekare büyüklüğünde ev yapabiliyorsunuz. Ben hani böyle bir ilan bulduğum zaman böyle hani iki evli, bahçede iki evli veya iki ev, üç ev yapılabilen yer olduğu zaman pek kaçırmıyorum. Çünkü diyorum işte birileriyle, arkadaşınızla ortak alabilirsiniz. Akrabalarınızla belki bir ortak bir şey yapabilirsiniz. Bu metrekare büyüklüğüne göre de bence uygun olabilecek ilanlardan birisi. O yüzden bunu da ekledim. Ama tadilat masrafı elbette var. En azından burada çatıda gösteriyor. Hani iç kısımları ne durumdadır, ama muhtemelen iç kısımlarında da iş var gibi duruyor. Diyelim emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim. 0552 812 59 59. Tekrar ediyorum, 0552 812 59 59 dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz şimdi? Kaz Dağları'na geldik yine. Bayramiçi Kaz Dağları Doğa Oksijen Müstakil Köy Evim satılıktır demiş. 999 bin TL fiyatı var. 1 milyon değil. Hatta 999.900 TL. Çanakkale Bayramiç Hacı Bekirler köyündeymiş. 15 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare net, 390 metrekarede açık alanı, bahçesi varmış. Toplam, daha doğrusu arazisi. Oda sayısı 2+1. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden demiş. Çanakkale Bayramiç Hacı Bekirler köy meydanında, manzarası, doğası harika. Çok beğeneceğiniz bir konumda olup taş bina, sağlam, alt depo, üstte 2+1 100 metrekare ev. Güzel bir tadilatla özel kaçırılmaz fırsattır demiş. Tapuda ev olarak geçmek demiş. Tek tapu hisse, şerh, ipotek vesaire yok demiş. Aynı yerde yandaki arsa benimdir. Onu da satacağım. Gelip göremeyenler görmeden alacaklar için uzun video yollanır demiş. Ya bunu da hem böyle metrekaresi biraz büyük, yani bu tarz fiyatlara biliyorsunuz çok çıkıyor bu bölgelerde, 1 milyon civarına. İlk önce şöyle bir, konuşmadan önce bir konumuna bakalım. Akçay taraflarına ne kadar, ya da Geyikli'ye mi bakalım? Geyikli yaklaşık 50 kilometre. Akçay tarafları da Güre 35 kilometre, 35-40 kilometre diyelim. Bunun harici söyleyeceğim, ne diyecektim onu unuttum. Bu ilan niye aldım? Hem işte söylediğim gibi bahçesi biraz geniş, hem de bu yanındaki evin yanındaki arsa da aynı kişiye aitmiş. Hani belki böyle daha büyük arazi düşünenler için Kaz Dağları'nda her zaman böyle denk gelmiyor. O yüzden bunu ekledim. Evet, işte şu göstermek istediğim şey buydu. Bakın, şu bölüm satılan alan. Burası yaklaşık 390 metrekare. Bir o kadar, belki hatta biraz daha büyük. Burada bir arsa daha var. Hatta içinde böyle bir yapı daha var. Bilmiyorum tapuya işli midir değil midir. Hani böyle iki tapu, belki böyle bir hani anlaşma yapıp böyle bir ortak yol bulup böyle daha büyük arazi isteyenler için diye söylüyorum. Hem bakın tam köy meydanında, köy meydanına da yakın. Söylediğim gibi işte böyle her zaman iki tapu, iki böyle arsa yan yana denk gelmiyor. O yüzden bunu da eklemek istedim. Eve gelirsek, yani dış arka tarafı güzel, yığma taş, ama ön tarafı muhtemelen şu kısımlar, tuğlalı olan bölümler yıkılmış anladığım kadarıyla. Tekrar tuğlayla örmüşler. Ama sorun değil. Burası da ya güzel bir sıva boyayla temiz bir hale getirilebilir. Ya da ne bileyim, belki bir ahşap kaplama gibi bir şey de yapabilirsiniz. Böyle taşla ahşabın uyumu çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. 390 metrekare kendi arazisi var. İşte yanındaki araziyi de düşünürseniz, belki ortak bir orta yol bulursanız neden olmasın? Büyük arazi, büyük şey düşünenler için değil.
Yani evde tadilat gerektiren evlerden, her zaman baktığımız evlerden, ama en azından böyle dış cephe kısmı iyi durumda. Çatı belki biraz, çatının işleri var gibi duruyor. Bu ilanla söyleyeceklerim de şimdilik bu kadar. Cep telefon numarasını ileteyim: 0544 324 55 17, 0544 324 55 17 dedik. Cep telefonu ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu da yine işte beğendiğim diğer ilanlardan birisi. Taşev ve 11.000 metrekare arazisi, Manisa Kula Narıncalı Süleyman Köyü'nde demiş. 1.490.000 TL fiyatı var. 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Net 90 metrekare bir ev. 3+2 demiş. Bunun harici müstakil tapulu, kimden? Sahibinden. Bunda da emlakçı olmaması bir avantaj. Ayrıca takasa da evet demiş. Bakalım açıklamada ne diyor? Merhaba, yerim sahibinden satılıktır. Köyün yayla mahallesinde, köy için içidir demiş. Köye 800 metre resmi yolu vardır. 9.700 metrekare tarlası, 126,85 ve 170 metrekare dam ve arsası, 126,86 ada parsel demiş. 88 metrekare ev, tapuya işlidir. 2 katlı taş evdir. Üst kat 2 oda 1 avlu. Alt kat hayvan damı ve depo. Ayrıca evin arkasında 45 metrekare bir bölümde tapuya işlidir ama yıkıktır. Onarılıp kullanılabilir demiş. Yani tapuya 88 metrekare ev ve 45 metrekare iki yapı tapuya işliymiş. Elektrik varmış, sadece aktif olması için müracaat edilecekmiş. Su köyden alınacak demiş ya da araziye 100 metre mesafede su kaynağından alınacak demiş. Sondaj ile de alınabilir. Ayrıca depo koyarsanız belediye tanker ile ücretsiz getirip doldurur suyu demiş. Arazinin solu ve sağ cepheleri orman ile çevrili 50 dönüm demiş. Ayrıca arkası 20 metre sonra 2 milyon metrekare yine ormanmış. Bitişik köyde market, benzin istasyonu, okul, sağlık ocağı, her imkan varmış. Asfalta yakındır demiş. İlçe merkezine 20 kilometre. Toplu ulaşım vardır demiş. İlçede turistik yerler, yeme içme yerleri, tüm imkanlar mevcut demiş. İçerisinde 25-30 tane erik ve armut ağacı varmış. Ağaçlar yetişmiş ve çok iyi, verimlidir demiş. Bağ evi, hayvancılık, arıcılık, çiftlik için uygundur demiş. Evin arazisi arsadır ve dam olarak işli olması hayvancılık teşvik ve desteklerini sorunsuz almanızı sağlar demiş. Otomatik düşük kilometre araç takası ve ev takası olabilir demiş. Satışı İstanbul'danmış. Şöyle bir konumuna da bir bakalım. Mesela İzmir'e ne kadar uzaklıkta? İzmir merkeze 140 kilometre uzaklıkta. Hani böyle bir de denize gideyim, bir Kuşadası'na bakayım diyorsanız da 150 kilometre aşağı yukarı mesafesi var. Tabii ki çok yakın bir alan değil. Hani burası böyle bir deniz amaçlı alınacak bir yer değil. Ama yine de 1,5 saatte bir şekilde, maksimum 2 saatte bir denize ulaşım imkanınız da var. Bu da bir artı bence. Ve söylediğim gibi 11 dönüm kocaman bir yer. Bunu ilanların arasına niye aldım? Bakın, güzel de bir taş ev. Böyle işte hayvancılık yapmayı düşünenler için, ne bileyim tarım yapmayı düşünenler için, sonuçta 1,5 milyona İstanbul'da bir ev bile zor alıyorsunuz. Bakın şu alanı görüyor musunuz? Kocaman bir alan olduğu gibi size ait ve bu diğer yerler de yine orman arazisi, yani tam hayvancılık yapmak için bence çok ideal, diyeyim böyle. Çok büyük geniş hayvancılıktan bahsetmiyorum, işte ne bileyim keçiydi, koyundu vesaireydi, o tarz şeyler için, ya da ne bileyim işte arazide bir şeyler, ağaç ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. Bakın, armutlar mı bunlar? Armutlar galiba, onlar da çıkmış piyasaya. Güzel bir taş ev. Elbette tadilat istiyor. Yani bunu artık söylemeye gerek yok. Böyle hazır, %100 hazır bir ev bulmak çok nadir. Bunun harici bol bol fotoğraflarına baktık. İşte gölete çok yakın mesafede yine.
Ya 11 dönüm arazi, bu da böyle bir alternatif düşünenler için, böyle geniş bir arazi ihtiyacı duyanlar için alternatif bir ilan olsun diyelim. Bunun cep telefonunu vereceğim ama maalesef yok. İlan linkini videonun açıklamasına ekliyorum. Bütün ilanların zaten linklerini video açıklamasına ekliyorum. Oradan ulaşıp mal sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgiyi yine ondan öğrenebilirsiniz diyelim. Ve bir diğer ilanımıza geçelim. Oruçlar Mahallesi 1+1 189 metrekare müstakil taş evimiz yeni sahibini bekler başlığıyla yayınlanmış. 575 bin TL fiyatı var. İzmir Bergama Oruçlar Mahallesi'ndeymiş. 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 100 metrekare net, 189 metrekare brüt demiş. Oda sayısı 1+1. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden bir ev. Açıklamada ne diyor? Aynı şeyleri yazmış. Şöminesi mevcuttur. Elektrik ve suyu aktif. 2 deposu vardır. Tadilatla odaya çevrilebilir demiş. Yani depoyu da tadilatla odaya çevirebilirsiniz demiş. Köye panoramik manzarası vardır. Doğayla iç içe, havası suyu temiz. Bergama'ya 35 kilometre, Balıkesir İvrindi yoluna 9 kilometre mesafededir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun demiş. Bu anladığım kadarıyla daha böyle Bergama'nın işte kuzeyinde, daha yukarısında kalan bir yer. Hani Ayvalık'a daha yakın bir yer burası. Bakın Ayvalık aşağı yukarı 55 kilometre mesafede. Hani böyle denize gideyim derseniz bu bölgeden gidebilirsiniz. Ya da ne bileyim Gömeç tarafları işte 44 kilometre. Yani yaklaşık 50-60 kilometre mesafede hani popüler yerlere bir şekilde ulaşabilirsiniz diyelim. Ve şöyle bir hemen fotoğraflarını inceleyelim. Yani fotoğraflar zaten inanın bazen işte ne diyeceğimi bilemiyorum. İşte köy eviyle ilgili de böyle çok anlatacak bir şey olmuyor. Taş ev, yani dış cephe yine iyi durumda diyeyim. Şu kısımlarda herhalde daha önceden bir sorun olmuş. Burayı tuğlalarla örmüşler. Onun haricinde dış cephe iyi durumda gibi gözüküyor. Çatı hangisi, bu mu anlayamıyorum. Yani çeşmeyi çekmiş, her yeri çekmiş ama böyle işte bazıları gerçekten çok acayip fotoğraflar koyuyorlar. Neresi anlaması çok zor. Ama yine Bergama düşünenler için işte ne bileyim Ayvalık taraflarına yakın bir yerde bir köy evi düşünenler için böyle alternatif olsun diye ekledim. Zaten hani söylediğim gibi çok fazla ilan da yok bu hafta. Alternatif olarak bu ilanı da aldım. Cep telefon numarasını ileteyim. 0536 962 86 68. Tekrar ediyorum, 0536 962 86 68 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Nereden? Muğla Milas'tan bu evde. Köy evi, fırsat kâgir ev ve avlusu demiş. 570 bin TL fiyatı var. Muğla Milas Karaağaç mahallesinde 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 130 metrekare net. Toplam 132 metrekare bir alan. Oda sayısı 1+1. Kimden? Sahibinden takas hayır demiş. Karaağaç'ta bulunan fırsat köy evi içerisinde eski ev olup kendinizin ev yapabileceği yerimiz satılıktır demiş. Tek tapudur. Parseli vermiş. Ören denize 14 kilometre mesafe demiş. Milas şehir merkezine 15 kilometre, havaalanına da 29 kilometre mesafe demiş. Yani en azından Ören'e yakın, yani denize yakın bir mesafe sayılır 14 kilometre sonuçta. Şöyle aşağı yukarı biz de bir bakalım. Evet, Ören burada. Evet, söylediği gibi işte 15-16 kilometre mesafe. Deniz için çok uzak bir mesafe değil. Şöyle fotoğraflarını da bir inceleyelim. Gerçi hani yine hep diyorum işte neyi inceleyeceğiz? Eski tadilat gerektiren bir köy evi. Ama işte ne bileyim elektrik suyuyla ilgili bir şeyden bahsetmemiş ama muhtemelen bunlar bağlıdır. Hep söylüyorum yani bunlar da bir avantaj. Tekrar hani gidin işte elektriğe başvurun, suya başvurun. Bunlar hem bir prosedür hem bir masraf.
En azından böyle yüklerden kurtarıyor sizi. Ben konuşurken bu arada fotoğrafları geziyorum. Çok böyle içinden zaten koymamış fotoğraf. Anladığım kadarıyla böyle evin bir kısmını tadilatını yapmış kendileri herhalde. Böyle en azından biz kendimiz oturabileceğimiz kadar yapalım demişler. Bir kısmı halen duruyor. Siz de bu yapılı alanda oturup işte bir şekilde yavaş yavaş diğer kısımları bitirebilirsiniz. Size bir nedir alternatif olur veya bir yardımcı olur diyeyim en azından. Hazır bir alanın olması da iyi bir şey bence. Bunun harici böyle çok hani içiyle ilgili detaylı fotoğraf yok ama zaten tadilat istiyor. 570 bin TL'de böyle hazır bir ev yani yapılı bir ev bulmak bu bölgelerde çok zor tabii ki. Çok uzatmayalım. Cep telefon numarasını ileteyim. 0555 197 48 80. Tekrar ediyorum. 0555 197 48 80 dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Neredeyiz şimdi? İzmir Kınık'tayız. Doğa içerisinde eşsiz manzaralı köy evi demiş. 15 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Brüt 639 metrekare arazisi var toplam arsanın büyüklüğü. Net 100 metrekare demiş. 2+1 oda sayısı. Tapu durumu müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden demiş. Kınık Büyükoba köyünde bulunan evimiz 639 metrekare olup ev kullanılır durumdadır demiş. Doğa içerisinde yaşamak isteyenler için bulunmaz fırsattır. Evin elektrik ve su abonelikleri mevcutmuş. Bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye de uygunmuş. 850 bin TL fiyatı var. Söylemediysem bazen unutuyorum söylemeyi. Onu hatırlatmış olayım. Şöyle bir konumundan bakalım. Mesela Çandarlı tarafı aşağı yukarı 50 kilometre mesafede. İzmir merkeze de 70 kilometre mesafe. Yani çok uzak da değil, çok yakın da değil. Sonuçta 50 kilometre deniz için çekilebilir bir mesafe. Öyle diyeyim. Arazi arsa büyük 640 metrekare diyelim ya da 650 diyelim yuvarlayalım onu. Yani sonuçta güzel büyük bir bahçesi var. Böyle hani büyük geniş bahçeli köy evi isteyenler için ideal olabilir. Yani evin içi de şu an evin içinde yaşanıyor zaten anladığım kadarıyla. Onu da görmüştüm mülk sahibi oturuyor diye. Hani oturan var, yaşayan var. Yani elbette herkesin kendine göre zevki var. En azından bakın işte ne bileyim mutfak dolapları, mutfak yapılmış durumda. Banyosuna, tuvaletine bakıyorum var mı gözüken bir şey. Onu bulamadım. Ama yine kendi zevkinize göre tabii ki eklemeler, çıkarmalar yapabilirsiniz. Ama böyle çok ağır tadilat isteyen, hani oturulmayacak durumda bir ev değil. İşte çatısı vesairesi, duvarları, iç kısımda en azından mutfağı vesairesi hazır durumda. Az tadilat isteyen bir ev diyebiliriz. Çok uzatmayalım. Cep telefon numarasını vereyim emlakçısının 0532 507 55 30. Tekrar ediyorum 0532 507 55 30 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Nereden? Bu da Çanakkale'den yine işte Kaz Dağları'na yakın olayım diyenlere için eklediğim ilanlardan. Çanakkale Çan'da yatırımlık avluluk müstakil ev demiş. 820 bin TL fiyatı var. 14 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. 175 metrekare net, 200 metrekare brüt bir alanı varmış. Oda sayısı 4+1. Tapu durumu müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden demiş. Açıklamada ne diyor? Önemli bir şey var mı? Ona bir bakayım. Geniş avlusuyla dinlendirici bir atmosfer sağlarken 173 metrekarelik kullanım alanıyla ihtiyaçlarınızı karşılayacak genişlikte bir yaşam alanı sunuyor demiş. Modern detaylarla tasarlanmış bu ev şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir seçenek demiş. 1+1 veya 2+1 daire takısı değerlendirilir demiş. Şöyle ilk önce bir konumuna bakalım. Hani böyle denize ne kadar mesela yakınlıkta, ne kadar uzaklıktasınız?
Ona bir bakalım. Akçay tarafı yaklaşık 50-55 kilometre diyelim. Daha böyle kuzey tarafına çıkmak isterseniz ne bileyim Kepez tarafları, o da aşağı yukarı 50 kilometre, 55 kilometre civarı diyelim. İşte araçla bir saatten daha kısa sürede veya hadi maksimum bir saatte gidebileceğiniz mesafeler. Şöyle bir fotoğraflarını inceleyelim. Ya ev betonarme bir ev anladığım kadarıyla. İşte çatı yapılmış. Yani işte ne bileyim balkonu var, bir bahçesi var. Alt kısım taş, bunun üzerine herhalde çıkmışlar. Ya oda sayısı fena değil. 4 oda sonuçta. Odaları şimdi böyle inceleyelim. Yani odalar tamam böyle yeni modern tarzda odalar değil. Böyle hani her şeyle hazır dört dörtlük bir ev değil. Ama böyle çok ağır tadilatlık işi olan da bir ev değil. Tapuda avlulu kâgir ev olarak geçiyormuş. Yani evet yani söylediğim gibi böyle çok ağır tadilatlık bir işi yok. Ama mutlaka bir tadilat gerektiriyor. E, işte bakın işte oluklar yapılmış. Çatı muhtemelen böyle ufak tefek böyle bir şeyler yapılsa belki en azından bir kontrol edilse iyi olur ama sağlam duruyor genel durumu. Duvarları vesairesi de dış cephe de sağlam gözüküyor. Bir sıva boya ufak şeyler olabilir elbette. Bunun harici yani çok bu da ağır tadilat gerektiren evlerden değil açıkçası. 820 bin TL'de fiyatı var. Bu bölgeler biliyorsunuz Kaz Dağları böyle çok ucuz bir yer bulmak zor. Oda sayısı iyi. Onu da bir artı avantaj olarak sayabilirim. 4 artı 1 oda sayısı sonuçta. Çok uzatmayalım. Bunun da cep telefon numarasını vereyim. 0530 717 35. Tekrar ediyorum. 0530 717 35 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız da yine İzmir'den, İzmir Tire'den. Köy içinde abonelikler aktif, bahçeli müstakil demiş. 625 bin TL fiyatı var. 17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. İzmir Tire Eğridere mahallesinde 124 metrekare brüt bir alanı var. 54 metrekare net ev alanı, 70 metrekare de bahçe alanı var. Oda sayısı 1,5 artı 1 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? Köy içi imarlı alanda ve köyün merkezinde demiş. Tire merkezi 20 kilometre. Pamucak sahile 60 kilometre. Kuşadası'na da 80 kilometre mesafesi var. Direkt şeyleri bize konumları iletmiş. Ne demiş? Burada iki ev varmış anladığım kadarıyla. Bir 40,68 metrekare, bir de 37,11 metrekarelik taban alanlı iki katlı yasal ev demiş. Evlerden birisi yangın nedeniyle yıkılmıştır. Şu an 37 metrekare taban alanlı toplam hani 72 metrekare olan iki katlı yasal ev ayaktaymış. Parselin üç tarafı kadastral yola cepheli köşe konumdaymış. İçerisine kadar araçla ulaşım imkanı varmış. Köy meydanı, cami, okula yaklaşık 100 metre mesafedeymiş. Proje olarak ele alınıp yapılacak restorasyonla vesaire vesaire demiş. Çeşitli bilgiler iletmiş. Konumunu zaten söyledi. Kuşadası'na 80, Pamucak sahile 60 kilometre, Tire merkezi de 20 kilometre mesafede bir yer. Şöyle fotoğraflara bir bakalım. Bu şeyde iki tane ev var anladığım kadarıyla arazinin içerisinde. Birisi söylediğine göre yangından yıkılmış. Bu iki katlı, bu 30 küsür metrekare olan yer işte iki kattan toplam 60-70 metrekare, en azından oturulabilecek bir alan yapar çıkar diyeyim size. Şu bahçe alanı galiba ya da yıkılan yerde burası anladığım kadarıyla. Şurada da bakın bir tane komşu var. Meraklı bir komşunuz. Yani tam anlaşılmıyor ama muhtemelen
bu söylediği, bahsettiği yangından dolayı yıkılan ikinci ev. Evet, şu ev mi? Evet, burası da herhalde buraya ait. Ya bazen öyle fotoğraflar çekiyorlar ki kim, neresi, nereden anlaması bile çok zor. İnsan bir belirtir, şurası şöyledir, burası böyledir diye. Ama hani böyle İzmir taraflarında köy evi düşünüyorsanız, bu da çok böyle yüksek fiyatlı değil. En azından şu kısmı oturulabilir düzeyde. Dış cephesinden bahsediyorum. Güzel bir sıva boyayla, içine de zevkinize göre bir tadilatla oturulabilir pozisyona gelebilir. Güzel küçük de bir avlusu var anladığım kadarıyla. Mesela burası neresi? O öbür alanın mı, buranın mı? Onu da anlamak zor. Evet, Kuşadası'na 80 kilometre mesafe demiş. Tire'ye 20 kilometre. İşte okul vesaire var, onu belirtmek istemiş. Bu ilanla söyleyeceklerimiz de bu kadar. Fotoğraflarında bol bol gezdik. 625.000 TL fiyatı var. Cep telefon numarasını ileteyim. 0505 437 92 32 0505 437 92 32. Ya bazen yorumlarda şeyi görüyorum. Hani diyorlar ki ya işte bu evlere bu paralar etmez. Ya evet, anlıyorum. Onu da anlıyorum ama bir de artık kaça satılacak ev? Öyle de bir durum var. Yani şimdi mal sahiplerine de kızamıyorum artık. İşte ya bu ev bu fiyata satılır mı diyenlere de kızamıyorum. Ne bileyim, bir orta bir yol bir şey bulunması gerekiyor. Diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Evet, bu Mersin'deki evden bahsetmiştim. Bir izleyicimiz devamlı Mersin taraflarında bir ev soruyor. Bir de yine Gaziantep köylerinde kiralık ev soran bir izleyicimiz var. O da böyle birkaç kez yorumlara yazdı ama yani inanın o taraflarda köy evi bulmak gerçekten çok zor. Çıksa mutlaka ekleyeceğim ilanlara ama çıkmıyor maalesef. Başlığına bir bakalım. Savaş Emlak'tan Kargıcak'ta satılık 2 adet müstakil ev demiş. 800.000 TL fiyatı var. Mersin Silifke Kargıcak Mahallesi'nde 14 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmış. Tek katlı bir evmiş. Kimden? Emlak ofisinden 2 adet ayrı arsa tapusu içinde 2 adet ayrı bitişik müstakil ev Silifke Kargıcak'ta demiş. Şöyle bir konumundan en azından denize ne kadar mesela mesafedesiniz ona bir bakalım. En yakın deniz alanı bu galiba. Taşucu civarına 25 kilometre. Ne bileyim, mesela şöyle biraz daha şey taraflarına mı bakalım? Anamur tarafına bakalım. Anamur'a da yaklaşık 85 kilometre mesafede. Ama 25 kilometre, 25-30 kilometre civarında birçok alandan yine denize girebilirsiniz diyelim. Şöyle bir fotoğraflarını da inceleyelim. 800.000 TL fiyatı var. Anladığım kadarıyla bu da yine bahçe içerisinde 2 tane ev var. Kâgır ev ve arsası demiş. Köy evlerinden bu da. Yani güzel gömme dolapları var. Bakın çok güzel. Gerçekten bayılıyorum şöyle gömme dolaplara. Yani zemin de iyi duruyor. Bir zımpara, bir cilayla çok güzel bir hale gelebilir. Ama çatıdan vesaireden bir fotoğraflar var mı? Manzarayı çekmiş ama yani işte banyo maalesef hep söylüyorum, işte banyo, tuvalet, mutfak genelde hep tadilat isteyen durumda olan yerler buralar. Bu işte söylediği diğer ev galiba anladığım kadarıyla. Ya işte tam neyin nerede olur ya, şu çeşmeyi çekeceğine işte şu ev şuradadır, bu ev buradadır diye bir hani açıklama yapsanız daha iyi olur sevgili emlakçılar diyelim. Yani bu da söylediğim gibi bu Mersin'deki izleyicimiz için bir alternatif olsun. Mersin'den ev arayan izleyicimiz için diyelim özellikle. Cep telefon numarasını ileteyim: 0538 868 02 32. Tekrar ediyorum: 0538 868 02 32 dedik.
Bugün de videomuzun sonuna geldik. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Uzun zamandır ben de unutuyordum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.